Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sims 4'te sizlere 3 yıldır oynadığım sülalemi tanıtacağım. Evet, sülale diyorum çünkü gerçekten bir sülale oldular. Çok fazlalar. Şöyle oldu aslında, ben işte 3 yıl önce bir sim yaptım. Adı da Sevgi'ydi. Ve Sevgi'nin tabii çok olay yaşadı işte. E, Evlendi, işe girdi, çocuğu oldu derken, işte büyüdü, etti, yaşlandı derken vefat etti. Tabii bunları hızlı anlatıyorum. Bir sürü olay olmuştu ama ben de unuttum, yani 3 yıl önceydi. Ee, Sevgi işte öyle. Ölünce ben de çocuklarını oynadım. Sonra çocukları da öldü. Sonra çocukların çocuklarını oynadım. Baya kalabalık oldular, yani böyle çok sadık davrandım aslında simime. İlk simime böyle onun sülalesinden, onun neslinden hep devam ettim ve hala da devam ediyorum. Hiç de böyle hani ayrı bir şey deneyeyim, ayrı bir sim yapayım gibi bir derdim yok. Ee, işte bugün Sevgi'yi ilk yerleştirdiğim eve gideceğiz. Burada da mezarı var ayrıca eşiyle birlikte. Sevgiyi size göstermek isterdim fakat maalesef Allah rahmet eylesin. Şimdi hadi anlatmaya başlayalım. Evet, açıldı. Tabii bekleme kısmını kestim çünkü oraları alırsam çok uzayacak video. Önce ben şunlara bir bakayım arkadaşlar. Neden okula gitmediniz? Hayır, neden? Bak burada, Allah'ım, okula gitsene yavrucuğum. Sen ne yapıyorsun Osman? Okula git çocuğum. Hadi bak, ne yapıyorsun orada? Kimle konuşuyorsun? Ben anlamıyorum. Hadi. Hadi şemsiyeyi falan bırak hadi. Yani çocuklar okula gitmiyorlar. Neyse, gelelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir sürü mezar var. Çünkü neden? Uzun zamandır oynuyoruz ki olmayan mezarlar da var. Ya bazıları dışarıda öldü, mezarı getiremedim. Bazıları ben oynamazken öldü. Ya onların mezarlarını toplayamadım. Bakın burada da bir büyücünün mezarı var. Harika. Onu da anlatacağım. Gelelim bakalım kimler kimler varmış. Sevgiliciğim neredesin? Evet. Sevgili sevgimiz burada. Sevgili sevgimiz Travis'le evlenmişti ve kaç tane çocukları olmuştu? 2 tane çocukları olmuş. Bunlardan birincisi Gülsena ve Gülsena'nın eşi Hümerus. Hatta şuradan da açayım ben bu arkadaşları. Kimden gözüküyor acaba? Şeylerini açacağım. Bak, herkes neden işe gitmiyor? Bugün tatil mi verdiniz kendinize arkadaşım? İşe gitsenize. Kim arıyor ya? Bir bırakın da videomuzu çekelim. Al işte, patron arıyor. Tamam. Tamam, geliyordum diyeceğim. Neden işe gelmeli diyecek. Nerede? Şeyi arıyorum ya. Bayağıdır oynamıyorum. Ben tabii 3 yılı da aralıklı oynadım tabii ki. Şu an bir tutulma yaşadım. Buradan bir bakalım. Nerede? Sevgi burada arkadaşlar. Sevginin 2 tane çocuğu oluyor Travis'ten. Ee, Keşke en başından çekseydim ya. Öyle şeyler yaşandı ki, bakın şu sülaleler oluşurken öyle şeyler yaşandı ki. 2 tane çocuğu oluyor. Birisi Gülsena, birisi de Cihan. Gülsena gayet sıradan bir hayat yaşıyor. Şu an hiç mesleğini hatırlayamadım. Ha, doktor oldu, evet. Doktor oluyor. Sonra yani orada dolaylar oluyordu, neyse. Ve Humero, dur bir dakika, ay bu Sevgiymiş. Gülsena. Gülsena neden? Neyse, çocuğuna gelelim. Gülsena Humerus Post'la evleniyor. Humerus'la hatta şeyde karşılaşıyorlar, bir spor salonunda. O gün de hiç unutmuyorum. Humerus böyle şey saçlı, turuncu saçlı, bununla böyle karşılaşıyorlar. Sonra neyse evleniyorlar bilmem ne ki. Humerus'un da yani garip bir ailesi var. Neden bir kemik kadın bir neyse, hatta onların nasıl tanıştığını hatırlayabilsem. Gülsena
bir yılbaşı gecesinde oluyor arkadaşlar. Onu hiç unutmuyorum çünkü ilk çocukları olduğu için, Sevgi'nin ilk çocuğu olduğu için hiç unutmuyorum yani o günü. Sonra bakın 2 tane çocuğu olmuş. Bu çocukları da birincisi Sofya, hala yaşıyor çok şükür. Diğeri de Namık. Namık donarak ölmüştür. Namık nasıl öldü derseniz, ya bu simlerin garip bir huyu var. Mesela kış ayındayız ama eğer bahçede havuz varsa kış ayı bile olsalar gidiyorlar o havuzda yüzmeye başlıyorlar. Ya arkadaşım hani kış ayındayız, neden yüzüyorsun? Ben de yani takip edememişim, ölmüş işte. Namık'ın da şöyle kimden başlayalım, bu aileden. Şu an bu arada şeyi tanıtıyoruz değil mi? Sevginin birinci çocuğunun neslini tanıtıyoruz. Olaylar çok karışacak. Neyse, evet, Namık dedik. Önce donarak ölen Namık'tan bahsedelim. Namık'ın da mezarı vardır orada bir yerde. Namık'ın kaç tane çocuğu olmuş? 3 tane çocuğu olmuş. Ben de bunları unuttum bu arada. Bu çocuğu ne ara yapmış mesela? Bu çocuk nereden çıktı? Çocuk kim ya? Aldattı mı oğlum biz? Neyse. Ha, tamam. Bu çocuğu ben yokken yapmıştı. Yani ben başka bir haneyi oynuyordum. Başka haneyi dediğimde yine aynı sülaleden ama taşınmaları gerekti yani. Çünkü bu eve sığamazlar arkadaşlar. Ben de haneleri ayırdım. Taşındırdım bir kısmını bazı yerlere. Onları da anlatacağım. Bu sülale kaç şey sürecek acaba? Kaç bölüm? Neyse. Ne olmuş? Ali olmuş. Ali en küçük çocuk bu arada. Julie de olmuş. Julie de hala bu evde yaşıyor. Ali hala bu evde yaşıyor. Sonracığıma bu erkek evladı ben hiç bilmiyorum. Galiba ben bunu şey yaptım. Kimden? Erika'dan, evet. Bu hani ben istemeden olduğu için ben bu çocuğu evden attım. Yani evden çıkar diye bir hile gibi galiba evden çıkar yaptım. Sonra artık nerede yaşıyor bilmiyorum. Evet. Öyle. 2 çocuğu olmuş Namık'ın da. Ve bu arada ay Namık diyorum ya. İşte çok karışıyor bu sülale şu an. En son ne dedik? Sevginin çocuğu Gülsena, Gülsena'nın çocuğu Namık, Namık'ın çocuklarını sayıyorduk. Namık'ın çocuklarını sayarken ben eşinden bahsetmeyi unuttum. Eşi işte büyücü dediğim Erika arkadaşlar. Erika mı? Evet, Erika. E, Ben böyle gelinleri seçerken çok dikkat ediyorum bu arada. Çünkü sonuçta sülalemize katılıyor değil mi? İşte Erika'da böyle sevmiştik, beğenmiştik, almıştık. Sonra Erika'nın ne oldu? Büyücü olmaya karar verdi. Ve ben arkadaşlar her türlü paketi bu simlerle oynuyorum. Yani birisiyle mesela bununla büyücü paketini oynamışım. Erika ile mesela. Erika öyle bir büyücüydü ki çok böyle sonuna kadar gelmiştik zaten. Ya çok harika güçleri vardı. Ölüm şeklini görüyor musunuz? Gülmekten ölmüş. Gülmekten ölmek ne demek kardeşim? Ya, hiç hatırlamıyorum. Cidden bakın ben yapmadım. Bunlar kendi kendine şakalaşıyorlardı ve sonra gittiler öldüler yani. Öldü yani. Bu neden ölmüştü? Bu da donarak ölmüş. Bunlar az önce demiştik zaten nasıl donarak öldüklerini. Biri gülmekten ölür. Biri donarak ölür. Herhalde bakın büyücülerin gördüğünüz gibi hiç başı yani doğrulmuyor diyebiliriz. Al işte büyücü olmayın arkadaşlar. Büyücü oldukları için başlarına bunlar geldi. Böyle ölüm mü olur? Bak şu mesela büyük anneyle baba mesela ikisi de yaşlılıktan öldü düzgün. Sonra dedik şimdi bizim Ali şu an işsiz, hem evde hem de öyle duruyor. Çocuğu zaten attım demiştim. Sonra kim var? Julie de var. Julie'de de Namık'ımızın diğer çocuğu. Julie'de de kimle evleniyor? Peri ile evleniyor. Bu Peri de aslında hani ben dedim ya size herkesi çok dikkatli seçerim ama dedim bir farklılık olsun dedim. Peri biraz şeytani bir özelliği var arkadaşlar. O yüzden öyle. Peri de öyle bir adam. Peri'den de bakın kim olmuş? Osman olmuş bizim damat bu arada. Osman oluyor. Osman'a gelelim. Evet. Osman oluyor ve bu yani Gülsena'dan gelen nesli bu şekilde tanıtmış oldum. En küçük üye de Osman'mış.
Şimdi ne dedik? İlk çocukları Gülsena demiştik. Gülsena'nın sülale neslinden anlattık. O zamanlarda arkadaşlar bu babası Travis'ti galiba. Resim çizmeyi çok seviyordu. Ben de böyle onların resmini çizdirtmiştim bakın. Gülsena'nın bebekliği. Böyle dururken resmini çizdirtmiştim. Sonra bakın yemeğini yerken, sonra bakın uyurken, bebekken böyle fotoğrafları vardır burada. Burası zaten şeyin odasıydı. Gülsena'nın odasıydı. Başka böyle var mı? Ay iyi ki var ya. İyi ki var. Keşke sevginin de olabilse. Bakın Maros dediğim işte o turuncu saçlı spor salonunda karşılaştılar dediğim bu. Ve Gülsena'mızın düğünde çekilmiş bunlar. Evet. Bakalım başka foto var mı? Hı. Sonra ay dur ya biz neden Sofya'dan bahsetmedik? O kim dendi ya? Denk gelmediğine göre demek ki diğer nesilden. Neyse onu sonra anlatacağız. Nerede? Ha, Ali. Ali demiştik ya. Ali'nin ben bile karıştırıyorum bu arada kimin çocuğuydu, neydi? Gülsena'nın torunu oluyor herhalde Ali. Ya da çocuğu mu oluyor? Kafam çok karışık. Kafam bu ailede çok karışık. Öyle. Ha dur şurada daha fotoğraflar varmış. Bakalım bakalım. Da karanlıkta kalmışlar. Nasıl ışıldatacağız? Bir ışık ekleyelim. Işık. İşte 10 dakika sınırımız var zaten. Onu da böyle böyle yiyoruz. Da ışık var mı acaba ya? Bir sürü şey birikmiş buraya ama ışık. Şuraya yazsam çıkar herhalde. Işık. Işık evet. Nasıl ya? Nasıl ya? Odaya gelelim. Aydınlatmalar diyelim. Ve bir tane ışık koyalım. Çok alakasız bir ışık olacak ama. Bu da pek aydınlatmıyor canım. Ben şöyle net görebileceğimiz bir şey. Şey ya üstten aydınlatma olur ya böyle şeylere koyarlar. Resim sergilerine. Heh, bundan bahsediyorum. Tam böyle. De bu pek estetik değil. Estetik bir şey istiyordum aslında. Bunu da beğenmedim. Bunu seçsek. Hı, bunlardan bahsediyorum işte. Bu fotoğrafların üstüne koyalım bakalım. Şey yarar. Hı. Ya ya. Hı. Tabii şunu. Burada da diplomalar falan var yine. Gülsena'nın odası olduğu için Gülsena'ya aittir. Bakalım şimdi bakın. Ay düğünde iyi ki bir sürü fotoğraf çekmişim. Gülsena tabii ilk çocuk olduğu için çok önemli. Ya onun böyle fotoğraflarını çekiyoruz, ediyoruz. Aa, burada bak sevgililerken. Bakın çok yakışıklıydı o zamanlar. Tabii şimdi ne Allah rahmet eylesin diyelim. Öyle. Gülsena bu şekilde. Gülsena ve Nesli bu şekilde. Şimdi gelelim bakalım. Bu Sofya kimin çocuğu ona bir... Allah. Namık dedik. Biz... Ha, biz Gülsena'nın Namık'ın Zülali şeyini anlattık şu an çocuklarını. Bir de Gülsena'nın arkadaşlar diğer bir kız evladı vardı. Ya ilki Namık yani donarak öldü dedik havuz başında dedik. Diğeri de Sofya hala yaşıyor çok şükür. Sofya vardı. Sofya ile de ben şeyi oynamıştım. Şu an paketin adını bilmiyorum ama hani ormana gidiyordu. Arkeolojik şeyler yapıyordu kamp alanında. Onu oynamıştım. Öyle gizemi seven bir kişi yani. Hatta yaşadığı için onu gösterelim diyeceğim. Ha işe gitti. Üniversite okudu. Ne oldu? Mareşal mi? Maşeral mi? Yani benim konuşmalar. Öyle. Keşke burada olsaydı. Neyse. Hadi gel işten. Şeyle konuşmadan gitmiş. İyi. Aferin. Öyle. Bu kısmı bitirdiğimize göre size asıl olaylar diğer tarafta. Bunlar sıradan hayatlar arkadaşlar.
Asıl olay ne tarafta biliyor musunuz? Gelelim yine Sevgi'nin çocuklarına. Asıl olay burada arkadaşlar. Bakın hala yaşıyor, gördünüz mü? Ya ilk ablası bile ölmüş. O hala yaşıyor. Neden peki? Şimdi bu kızcağızımız Cihanur. Cihanur da tabii evin küçük kızı olduğu için çok şımarık yetiştirildi. Cihanur şey yaptık. Oyuncu yaptık. Yani film falan çekimlerine gidiyordu. Ve yani ben de hiç beklemiyordum. Birden bu evrensel star oldu. Şimdi onun evine gidelim o zaman. Evrensel starımızın yani son raddeye kadar geldi. Öyle bir star ki şu an iyi ki ölmemiş. Onu gösterebilmek çok iyi olacak. Ve bu kadar çocuğun hikayesini de anlatacağım bu arada. Neden bu kadar çocuk var? Onu da gidince artık Cihanur'un evinde devam edelim. Az önce Gülsena mı dedim? Cihanur. Cihanur'un evinde devam edelim. Ünlü Cihanur'umuzun. Evet, geldik. Geldik de yine okula gitmeyen arkadaşlar var. Ben okula gitmeyenlere karşı alerjim var. Gidin okula. Hadi. Hadi herkes okula. Hadi bak orada kırmızı kırmızı yanıp sönünce benim sinirlerim bozuluyor. Nerede Cihan Nurcuğum? Bunca insanın arasında da bulmak çok zor. Hı, burada. Ay, burada da değil. Neredesin kız? Evet, Cihan Nur neden ölmedi? Ben de hiç anlayamadım ama. Ha iyi bak, parıltısı yanmıyor şu an. Bakın evrensel süperstar. Ay şeyden nerede gözüküyor? Şeyleri de tamamlamış bu arada. Bu inanılmaz derecede varlıklı Zibora? olma şeyini de tamamlamış. Ben Cihanur'u uzun zamandır oynamıyorum. Çünkü bozuttu. Nasıl bozuttu derseniz. Yani çok ünlü. Bakın alın. Miranai. Sen bu ünlü mü yoksa çocuğu mu? Ay, takıntılı hayran ha. İşte böyle. Ya böyle her yerde bu arkadaşın fotosunu çekiyorlar. Her yerde geliyorlar. Sonra herkes bu kızı ilgi gösteriyor. Ya oyun böyle çok mükemmel bir kişi oldu. Şu an bunları okumayacağım. Çok mükemmel bir kişi olunca da heyecanı kalmadı diyebilirim. O yüzden ben de dedim neyse dedim hani bu kadın kendi haline devam etsin bu evde deyip ona böyle harika bir ünlü evi alıp kapattım konuyu. Bir malikanede yaşıyor gördüğünüz gibi. Neyse ben bunu bıraktım burada. Ama ne zaman bıraktım? Tabii bayağı büyümüştü yani. Çocukken de değil. Ne zaman bıraktım işte onu da anlatalım. Nereden anlatalım? Yine şurayı açalım. Çocukları bile öldü, kendi ölmedi. Gelelim. Ne dedik? Cihanur dedik. Sevginin küçük çocuk. Sonra Cihanur'un benim iradem dahilinde 2 tane evladı oldu arkadaşlar. Birisi Yıldız, birisi de Bahar. Bahar büyük olan, Yıldız küçük olan bu arada. Sonra bu arada Cihanur da kimle evlenmişti? Lise aşkıyla evlenmişti. Lise aşkı da Masato Hasegawa. Hiç okuyamıyorum. Oydu. Sonra bunların mutlu küçük bir ailesi vardı. Ama gel gör ki Cihanur çok ünlü oldu. Aşırı ünlü oldu. Aşırı ünlü olunca da bu bizim Masato'muzu ayrıldılar yani. Bitti, ayrıldılar. Ne diyordum? Yine aynı şey yaşandı bu arada. Yani garibanlık. Garibanlık böyle bir şey. Evet, çıldırıyor. Abim çıldırıyor. Ne diyorduk? İşte Cihanları buraya gönderdiğimden bahsediyordum. Hani burada o yalnız yaşamaya başladı arkadaşlar. Bu evde yalnızdı. Ciddiyim, bu evde yalnızdı. Sonra yine şey çocuğunu da biliyorum ben. Açarsak. Benim de hatırlamam gerekiyor çünkü ezberimde yok. Şu çocuktan da haberim var, Marlon'dan. Bu da işte ikinci tabii babası neden gözükmüyor be? Bundan da haberim var bir şekilde. Bundan da biliyordum da. İşte bu evde tekken bir sürü çocuğu olmuş. Bir sürü. Yani böyle. Ben bunları hiç tanımıyorum. Ya bu arkadaşları hiç tanımıyorum.
Babaları da gözükmüyor. Yani evlat edindi herhalde. Evlat edindiyse çok iyi. Yani yardımcı olmak adına. Öyle. Yani burada böyle mutlu mesut yaşıyor. Şimdi bu çocuk, bu oğlu galiba. Ben de hiç tanımadığım için neyi gösterecektik? Bunların bir ünlülük çerçevesi gibi bir şey var. Oh, Yabahorn! Sure. Bruce, Kedu? İstatistikler. Evet, öpüşme 193 tane. Banyo kazaları ne demek oluyor acaba? Tanık olunan ölüm 7 tane. Tabii o kadar uzun yaşarsan 7 kişinin ölümüne tanık olmuş. Mutlu olduğu ne kadar çok an var değil mi? 1763 defa mutlu olmuş. Çok iyi. Vampirik. Onlar yok. Harika. Wallacharp Souza. Şey gösterecektim ya. Bu ünlülük basamakları vardı galiba. Reyna gülmekten kendini alamıyor. Şakaları sever anlamına mı gelsin? Evet, tanımıyorum zaten. Sen kim bilmiyorum ben. İyi yani burada gösterecek başka bir şey kalmadı herhalde. Böyle yaşıyor, çok ünlü ya, aşırı ünlü. Diğer kombinlerini de göstereyim hatta. Aa, nerede kız kıyafetler? Ne giyiyormuş bakalım. Ha iyi. Bunları ben bir ara giydirmiştim. Böyle kız bak. Şu an izleyicilerimiz var. Böyle güzel giyin olur mu? Şöyle bir şeyler giyin. Kangaroo. Yine birileri okuldan mı geldiniz çocuklar? Ben de yabancı sandım. Bu arada az önceki adam nasıl havuzumuza kadar gelebildi ve ne? Bir dakika çekil bakayım. Çekil. Yahu Hayran neden bizim havuzumuzda yüzüyor? Ya nasıl bir hayran? O iyi yani ne güzel. Biz de böyle ünlülerin evine gidip yüzelim o zaman. Neyse burayı nasıl yürüyor bakın. Şunu göstermek istiyorum. İşte böyle. Ünlülük yürüyüşü de bu. Harika ya. Nasıl bu kadar uzun yaşadığını da söyleyecektim. Şimdi şöyle biz puanlar kazanıyoruz biliyoruz ki bu yaptığımız işlerden neyler oluyorsa. Ve o puanlarla da iksirler alabiliyoruz. Buralardan. Ben de bu arkadaşa herhalde uzun ömür iksiri gibi bir şey almışım. Bir sürü de şey aldım bu arada. Mesela bu kadın hiç yorulmuyor. Ya yorulmama iksiri almıştım. Sonra başka iksirleri de var ya. Bu böyle mükemmel bir seviye ya bu. Bu arkadaş mükemmel bir seviye. Bir gün Cihan Nur'u da oynayabiliriz. Yani etrafta gezebiliriz. Evet yani olabilir. Neyse bu aileyi de bırakalım. Şeyimize gelelim. Yine gösterilecek ailelerimiz var. Gelelim. Cihan Nur dedik. Burada 1000 tane çocuk gördük değil mi? Çocukları bile ölmüş kendi yaşıyor. Ne kadar yaşlı olduğunu siz düşünün. Yani acaba ölümüne ne kadar var? O daha ölümüne çok var. Bakın burada da gözüküyor. İyi. Sevindim hani. Sıkıntı yok. Kimden başlayalım? Bahar'dan başlayalım. Şimdi Bahar ve Yıldız'ın da aslında fotoğrafları vardır ama kim bilir nerededir? Bahar ve Yıldız dedik. Masato'dan. Bu arada Masato'da tabii Cihan Nur bitip ünlülükten sonra onu sattığı için Masato da başkasıyla evlenip ikiz çocukları olmuş. İnek bitkisi yüzünden mi öldün? Neyse. İnek bitkisi yüzünden genç yaşta ölmüş. İyi size Cihan Nur herhalde beddua okumuş. Bahar ve Yıldız arkadaşlar tabii en başta yaptığım ilk evde oturuyorlardı. Hani gösterdim ya ilk. O evde oturuyorlardı ama sonradan taşındılar. Tabii evde dolunca hem de dediler biraz daha çiftlik hayatı. Çiftlik paketinde ben bu arkadaşlarla oynadım. Çiftlik hayatına gidelim hadi onların evine gidelim bu Bahar'ın ve Yıldız'ın.
Senin çocukların evine gideceğiz. Hatta senle gidelim de bir ziyaret et çocuklarını diyeceğim. Tabii çocukların yok. Torunlarını ziyaret edersin. Blah, Değil blah, mi? blah, Torunlarını, blah, blah, torunlarının blah, 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 blah. çocuklarını. Hadi gidelim. Yeah. Şimdi de çiftlik evimizdeyiz. Burada da tanışmıyorlar bile. Tanışmıyorlar. İmzayı mı at? Çocuğum siz neden tanışmıyorsunuz? Tabii. Kim oluyor bu ya? Yani nesi oluyor? Yine şurayı açmamız gerekecek çünkü çok karmaşık. Ne dedik? Tamam. Cihan Nur'un torununun çocuğuymuş arkadaşlar. Ve onlarla da tanışmamış. Ya işte böyle görüyoruz. Ünlü olunca gerçekten bizi unuttu bu. Evet, o zaman bu kısımdan devam edeyim ya da önce Bahar'a ne olduğunu bir söyleyeyim ben size. Evet, Bahar'ı ben çok severdim. Yani çok böyle harika bir kızcağızdı. Önce Bahar'dan başlayalım. Bahar'da kimle evlendiğini de unuttum. Bahar'ın da arkadaşlar Elmas diye bir çocuğu oldu. Şu an Elmas nerede? Elmas şu an sahilde. Elmas'la da sahil paketini oynuyorum anladığınız üzere. Böyle herkese farklı bir paket oynuyorum demiştim ya. Elmas şu an sahilde, yani Bahar'ın çocuğu. O zaman Bahar'dan sonra bahsedebiliriz. Şu an biz Yıldız'dan bahsediyoruz. Yıldız dedik. Yıldız'ın bir tane oğlu oldu arkadaşlar. Tek bir çocuğu var. Yıldız da kimle evlenmişti? Sage diye bir adamla. İyi bak, bunlar ikisi de normal yaşlılıktan ölmüşler. Berke diye bir oğulları oldu da bu adamın neden başkasından çocuğu var? Kimden olduğu da gözükmüyor. Ben hiç o olayları hatırlamıyorum. Orada bir şeyler olmuş. Evet. Cihan Nur'un, Yıldız çocuğunun, Berke çocuğunun. Evet, Berke de arkadaşlar Kaori ile evlendi. Kaori yine bizim gelinimiz oluyor. Yani ben yine gelinleri çok dikkatli seçiyorum. Kaori'yi de yani çok severek seçmiştim. Hadi içeri gidelim ama sen nereye gittin? Kil yapmaya gidiyorsun. Gitme. Gitme, gel. Gel, şey yapacağız. Akraba ziyareti yapacağız burada. Evet. Yine işe gitmeyen bir vatandaş. Neden gitmiyorsun? Neden? Neymiş bu adam? Sporcu gibi bir şey herhalde. Sana ne oldu? Evet. Neyse, Berke yani Cihanlar'ın oğlu gitti. Bu arada kontrol birden bu eve geçti. Benim asla amacım bu değildi ama. Neyse, tamam, bu evden devam edelim. Yani Cihanlar'ın oğlu gidiyor. Evet. Gelini göstereyim size. Ve çok tatlı bir kadın. Ben çok seviyorum ya. Böyle çekik çekik gözleri var. Çok tatlı. Fotoğrafçılık yapıyor arkadaşlar. Böyle fotoğrafçılık yapıyor. Çok tatlı değil mi? Yüzüne bakın. Serbest meslekte çalışıyor yani. Fotoğraf stüdyosu da burada. Aslında ev turu da başka bir zaman yapabiliriz. Böyle fotoğraf stüdyosu var. Sonra bu arkadaşlar buraya geldiğinde 2 kişilerdi ve yeni evlilerdi. Buraya taşındıklarında. Ve 2 tane çocukları oldu. Kimler onlar? 2 tane çocuğu dedim. Bunlar ikiz bu arada. İkiz oldu. Ben de hiç beklemiyordum. Çok böyle mutlu olmuştum yani ikiz olunca. Cihanur geliyor. Yürüyüşe bak. İkiz oldular ama öyle bir zıt karakter oldular ki. Selena ve diğeri de Kıvılcım. İkisi ayrı dünyaların insanlarlar. Burada satranç oynuyorlar. Çok iyi. Ama çok tarz değil mi? Çok bayılıyorum ben bu kıza da. Bahar'ın çocuğu Elmas'ın yaşadığı evi de gösterdiğimde bitecek arkadaşlar. Bir de Bahar'ın işte Elmas'ı var. Onlar da nerede yaşıyor dedik? İşte kumsalda. Evet, yine geldik başka bir eve. Bahar. Ay, Bahar'ın çocuğu, pardon. Ay, beni karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum.
Burada çok tatlı çekirdek aileleri var arkadaşlar. Ben bu aileyi çok seviyorum. Ne yapıyorsun kızım? Elmas'ı tanıyalım derdim ama ne anlatacağım ben de hatırlayamıyorum. Şu an bayağıdır oynamıyorum. Buradan bakalım. Oo, ne kadar çok özelliğin var senin. Kıskanç, aldatılma korkusu, yargılanma korkusu. O. Eşi de burada arkadaşlar. Ya nasıl okunuyor ya bunlar? Ben çok kötü okudum. Tüm isimleri çok kötü okudum. O da moda tasarımcısı bu arada. Onu hatırlıyorum. Şu şeyden aklıma geldi, panodan. Çocukları var burada. Yaramazlık yapıyor Erencik. Çok güzel bir şekilde böyle adada yaşıyorlar. Harika değil mi? Tam hayalimdeki hayat yaşıyorlar. Çekirdek bir aileleri var. Çok tatlı minik bir evleri var. Böyle şezlongları, resim çizilecek yeri var. Böyle en son ne çizmişler? Ay inemiyorum. Kamera kontrollerim harika. Yani bu manzaraya karşı da bu resim. Aynen. Böyle. Doğa meraklısı simleri sever. Ben bunlara hep evet diyorum. Çünkü kendi istedikleri gibi biri olmalarını istiyorum. Hani ben yönetmek istemiyorum o kadar da. Hani kendileri olsun. Romantik tatmin başlıyormuş. Bu kısımda böyleydi. Evet, geldik başladığımız yere. Tanıtmadığım kişiler olduğunu fark ettim. Sofya'dan bahsettim galiba, Gülsena'nın çocuğu. Sofyacığım neredesin Sofyacığım? Bak işten de gelmişler. Yine işe gitmeyen birisi. Yine. Bu adam da hırsızlık mı ajanlık mı öyle bir şey yapıyor. Tam böyle kendine göre. Ne kötü. Direkt kötü. İşi kötü olmak. Öyle şeytan özellikleri var diye onu da işte kötülük yaptık yani. Kötülük işi yaptık. Sofyacığımız nerede? Ya Sofya'nın başına üzücü bir olay geldi. Sofya dedim ya size bunlar kışın kimler ölmüştü? İki tane kişi vefat etmişti bak. Az önce anlattım ben de unuttum. İşte üçüncüsü de Sofya'nın eşiydi arkadaşlar. Sofya'nın eşi de o havuzda donarak öldü. Ya böyle donarak ne kadar çok insan ölmüş değil mi havuzun başında. Sofya da o yüzden tek başına yaşıyor ve kızını büyütüyor. Ve tabii bu evdeler. Kızı şu an liseye gidiyor ama şu an garip bir durumda. Ben bunu nasıl geçireceğim onu da bilmiyorum. Ve bu duygusal boşluk rahatsızlığından dolayı öyle gözüküyor galiba. Adı da Anastasia. Anastasia'yı anlatmadım. Periciğim hadi okula. Ay okula. Herkesi de okula gönderiyor. Sohbet ediyor. Kimle sohbet ediyorsun? Bu kim? Elmas'tan neden özür diliyorsun? Ha düşman. Ha, Elmas'la düşmanlarmış. Ben de hatırlamıyorum. Yine dediğim gibi çok olay olmuştur da. Bu adamın düşmanları çok arkadaşlar. Çok değil mi? Ha. Evet Elmas'la düşmanlar. Sert köpekçikle niye düşmansın acaba? Özür dilemek. Oha. Oha ayıp. Çok kötü. Çok kötü. Neyse. Bunları geçelim. Burada kapatacağım artık. Buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu mezarları merak ettiyseniz onları da göstereyim. Sevgi, eşi, çocuğu Gülsena, Gülsena'nın eşi. Bu kim? Namık. Namık Gülsena'nın çocuğuydu. Sonra Jeremy de Sofya'nın eşi. Ay Sofya gel ya kız. Kız biraz efkar edin. Aa mum ya. Şeker kapatın. Teklifine bırak. Yani bir mum yakalım. Yani ne yapalım işte. Burada burada da mum yakılıyor demek. Sims 4'te de mum yakılıyor. Dua edilmiyor. Biz olsak Fatiha okurduk. Bir mumumuzu yakalım şöyle. Yağmur altında. Ya. Evet bunu da böyle kapatalım. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.